Herkes hoş geldi, merhabalar. Bugün sizinle akıllı üretim ve sürdürülebilirlik konusunu konuşuyor olacağız. Birbirinden değerli panelistlerimiz mevcut. Bir de yurt dışından aynı zamanda katılımcımız olacak. Video kaydıyla kendisini, görüşlerini burada alma imkanına erişeceğiz. Ben çok kısaca kendimi tanıtacağım. Sonrasında panelistlerimizden kısa bir iki cümleyle kendilerini tanıtmalarını rica edeceğim. Ben Büryan Turan, Simul-Ar-Ge AŞ'nin kurucu ortağı ve CEO'suyum. Erhan Turan. Evet. Mikrofonumuzda bir sıkıntı var sanırım Erhan Bey'in. Evet, konuşabilirim. Tamam. Doktor Erhan Turan, ben de Simul-Ar-Ge'nin kurucu ortağı ve CTO'suyum. Merhaba herkese. Gülberk Ertap, İstanbul Sanayi Odası Sürdürülebilirlik ve Koordinasyon Şubesi Yöneticisiyim. Hoş geldiniz. Herkese merhaba. Mügar Kerimoğlu. Ben de Arçelik'te proses ve malzeme işleme teknolojileri yöneticisiyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. John Broadbent'i de dinleyelim kendisinden çok kısa. Hi, John. Thanks for accepting our invitation to the Eurasia panel we are hosting today. Could you introduce yourself to us? Hi, Bhuyan, and thank you for the opportunity to speak at the WIN Eurasia. My name is John Broadbent. I'm the founder of a company called Realise Potential, and I am a smart factory and industry 4.0 educator. I do and deliver keynotes, workshops, coaching, help organisations assess their readiness for digital transformation, as well as then create internal advisory boards and steering committees, and help those organisations by coaching and mentoring them along the digital transformation journey. Firstly, to establish where they are in the journey if they've started at all, and then to help them set a strategy and then hold their hand while they're going along that journey. So today we're going to ask some questions to our panelists. I think you're going to have valuable contributions in the area of Industry 4.0 today. Evet, bugün aslında 4-5 sorumuz olacak. Vaktimiz yettiğince 5. soruya umarım herkesin görüşlerini alarak en son kapatacağım ama kısaca aslında nelerden bahsedeceğiz bu konuyla ilgili bir özet geçmek isterim. Sürdürülebilirlik neden önemli? Endüstri 4.0 neden önemli? Geride kalırsak neler kaybediyor olacağız? Bugün bunlardan konuşuyor olacağız. Endüstri 4.0'ın aslında tanımıyla ilgili nedir? 4.0'a gelene kadar 1, 2, 3, 4 nelerdir? Bunlara da değiniyor olacağız. Tabii ki günün sonunda hepimiz daha sürdürülebilir bir dünya istiyoruz. Bununla ilgili Endüstri 4.0'ın katkıları neler olabilir? Onları konuşuyor ve değerlendiriyor olacağız. İlk sorumla başlıyorum. Hepinizden sırasıyla görüşlerinizi alarak ilerliyor olacağız. Verimli ve sürdürülebilir üretimin neden önemli olduğunu düşünüyorsunuz? Erhan Bey'le başlayalım. Evet, teşekkür ederim sorunuz için. Şimdi biz ister bir buzdolabı üretelim, ister bir araba üretelim, bazen enerji yaratıyoruz, elektrik yaratıyoruz. Bunu yaparken biz doğadaki kaynakları kullanıyoruz. Doğadaki kaynakları kullanırken bizim onları verimli bir şekilde kullanmamızla alakalı bir sorumluluğumuz var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu kaynaklar bizden sonraki nesillere de en az şekilde kullanılmış haliyle iletilmek zorunda. Öte yandan biz bunu yaparken, bir şeyler üretirken para da harcıyoruz. Ekonomik bir etkisi de var. Sürdürülebilirlik açısından baktığımız zaman biz hem doğal kaynakları hem de finansal olarak bütçelerimizi düzgün bir şekilde kullanmaktan sorumluyuz. Endüstri 4.0 uygulamaları sanırım bunu başarabiliriz. Teşekkür ederiz. Gülberk Hanım sizinle devam edelim. Verimlilik ve sürdürülebilirlik neden önemli? Tabii ki. Aslında sizin de değindiğiniz gibi ben de tam olarak o noktadan başlayacaktım. Doğal kaynakların azaldığı bir dönemde yaşıyoruz ve hem verimli ve sürdürülebilir üretim de bu anlamda üretimin esasını, özünü oluşturuyor. İklim değişikliği ile ilgili çok ciddi problemler var. Artık gündelik hayatımızda çok fazlasıyla duyuyoruz bunlara. Oysa ki yani iklim değişikliği ile ilgili gündem sanırım yani 70'li yıllardan itibaren de paylaşılan bilimsel çalışmalarla sıklıkla söylenen bir gerçekti. Neden şu anda bu kadar önemli? Çünkü biz dediğim gibi gündelik hayatımızda birebir yüzleşiyoruz iklim değişikliğinin sorunlarıyla ve bu iklim değişikliği ile ilgili olarak nasıl bir çözüm üretilmesi gerektiği konusunda bilimsel çalışmalar bize şunu söylüyor. Azaltım ve uyum faaliyeti gerçekleştirmek gerekiyor. Hem azaltım hem uyum faaliyetlerinin de aslında özünde verimli ve sürdürülebilir üretim iş modellerinin geliştirilmesi gerekiyor. Bu sizin de değindiğiniz gibi aslında tam olarak maliyet avantajı yaratan da bir süreç. Yani evet hem bu süreciyle baş edebilmemiz için bir gereklilik ama günün sonunda bu anlamda yapacağımız yatırımlar ileriki süreçte bize maliyet avantajı olarak da geri dönecek. Bununla birlikte uluslararası ticaretin de bu çerçevede oldukça değiştiğini görüyoruz. Yeni birleşmeler, inisiyatifler,
yeşil dönüşüm denilen süreçleri daha çok ön plana çıkarıyor ki bunların özünde de verimli ve sürdürülebilir üretim anlayışı var. Ve bu anlamda rekabetçi olabilmek için de hem enerji verimliliği, kaynak verimliliği, döngüsel iş modelleri, düşük karbon ekonomisine geçiş gibi tüm bu sürdürülebilir üretim ya da verimli üretim başlığı altında ele alabileceğimiz kavramların gittikçe önem kazandığını görüyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet, ben de esasında benzer şeyleri söyleyeceğim. Şimdi günümüzde bunu önemli hale getiren esasında tüketiciler olduğunu söyleyebilirim. Şimdi iklim değişikliğinin çevresel boyutlarını hepimiz gözlemliyoruz ve nihayetinde doğal kaynaklar, kısıtlı doğal kaynaklar nedeniyle emtia fiyatlarının ne kadar arttığını çok net olarak görebiliyoruz. Şimdi böyle bir ortamda esasında tüketiciler de bir miktar farkındalığı arttı. Artık olaylar daha farklı bakmıyor. Yani bugün bir tüketici çevresel ve toplumsal veya sosyal değerlere elini taşın altına koymayan firmaların ürünlerini tercih etmiyorlar. Artık bu duruma geldik. Dolayısıyla bence bütün şirketlerin bu çerçevede bir dönüşüm yapması gerekiyor. Biz Arçelik olarak neler yapıyoruz? Kısaca birkaç örnek vermek istiyoruz. Mesela Arçelik'te stratejik olarak ürettiğimiz üründen tüketiciye kadar, hatta tüketicide kullandığı ürünün çevresel etiketini koruması ile ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Bu çerçeveden bakınca 2030 yılına kadar biz Arçelik'te üretim yapan bütün tesislerimizde %100 yeşil enerjiye geçmeyi, hatta ürünlerin enerji tüketimlerini %45 azaltmayı düşünüyoruz. Ben birkaç örnek daha vermek istiyorum. Esasında bu örnekler bizim her sene sürdürülebilirlik faaliyet raporunda yer alıyor. O faaliyet raporunda yer alan birkaç örnekleri vereyim. Mesela Türkiye'de ilk ve tek firmayız geri dönüşüm tesisi olan. Bunun yanında mesela çokça pet şişeleri, balık, işte avda kullanılan bir takım atık malzemeler, endüstriyel iplikleri biz kendi üretim süreçlerimizde kullanıyoruz. Kendi malzemelerimizde, ürünlerimizde kullanıyoruz. Mesela örnek verecek olursa 8 ton ortalama pet şişe, 110 ton civarında endüstriyel ipliği biz işte çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, işte fırın gibi ürünlerin parçalarında kullanıyoruz. Şimdi bu çerçeveden bakınca yeniden rework yapılmış, yeniden işlenmiş malzemelerin kullanımı gitgide önem kazanıyor ve bu doğrultuda hedefimiz 2030 yılında %40 bu kullanım oranını artırmaktır. Sadece bu mu? Hayır. Mesela 2014 yılından beri piyasada bulunan yaklaşık 1,3 milyon adet yüksek enerji çeken ürünü yüksek verimli ürünlerle değiştirdik. Bunun karşılığı nedir? 41 milyon hanenin günlük enerji tüketimine bedel bir enerji savingi sağlamış oluruz. Çok ciddi Aslında rakamlar. liste çok kabarık. Bunu bizim her sene kamuoyuyla paylaştığımız sürdürülebilirlik raporunda çok detayları görebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Çok ciddi rakamlardan bahsediyorsunuz. Arçelik olmak, büyük bir üretici olmak aslında sizin için daha fazla sürdürülebilirliğe daha fazla katkı sunabilme şansını da tanımış oluyor. Bu misyonu da sonuna kadar göğüslemiş bir firmasınız. Ayrıca bunun için de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. İkinci sorumla devam ediyorum. İmalat sanayide en aza indirgenmesi gereken kayıplar ve verimsizlikler nelerdir? Böylelikle aslında görüşleriniz burada bulunan diğer imalatçılara da yol gösterir nitelikte olacak. Görüşlerinizi paylaşmanızı rica ediyorum. Evet, yani farklı firmaları ziyaret ediyoruz. Önceden bizim çeşitli tahminlerimiz vardı. Nerede acaba firmanın sorunları var, onları nasıl çözeceğiz? Gittiğimiz zaman gördüğümüz enerji sarfiyatı çok fazla. Eski makineler kullanıldığı için olabilir, proses düzgün bir şekilde ayarlanmadığı için olabilir. Ham madde en büyük sorun. Hem fazla kullanıyoruz, sorun yaşıyoruz, kalite sorunu yaşıyoruz, onu bir daha sisteme sokmaya çalışıyoruz. Ham maddenin fiyatları zaten arttı. Yani bunun çoğunu, yani kaliteli ham maddenin çoğunu yurt dışından temin etmek zorunda kalıyoruz. Zaman çok büyük sorun. Yani hem fabrikadaki üretim süreçlerinin hızı, yani %5, %10 arttırmak bile çok büyük bir katkı verir. Bunun ötesinde rework için harcadığımız zaman, işçinin ona ayırdığı vakit, bunlar da gerçekten büyük bir kayıp. Olabildiğince Endüstri 4.0 uygulamaları kullanarak ham maddeyi, enerjiyi, zamanı geri kazanmamız gerekiyor. Bunu başaracak güce sahibiz. Teşekkür ederiz. Gülberk Hanım'dan dinleyelim. İstanbul Sanayi Odası'nın görüşlerini almış olalım. Tabii. Yani işin açıkçası enerji verimliliği bahsettiğiniz gibi en temel konulardan bir tanesi. Çünkü iklim değişikliği ve düşük karbon ekonomisine geçiş süreci için de enerji verimliliği aslında ilk adım. Ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarından bir tanesi de biliyorsunuz 7.'si enerjiyle ilgili. Bu çerçevede
daha sürdürülebilir bir büyüme, toplumsal refah için de enerjiyle ilgili atılacak adımların ayrıca önemi var. Ben bu kadar daha önemli bir konu olarak aslında su kaynağının da bu anlamda kritik bir önemde olduğunu düşünüyorum. Ülkemiz için ekstra daha önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü su stresi çeken ülkeler arasında yer alıyoruz. Biz su stresi çeken ülkeler nedir? Kişi başına düşen su miktarı aslında. Bu anlamda belli bir miktarın altında olduğunda su stresi çeken ülkeler arasında tanımlanmamıza sebep oluyor ve bu sebeple de sanayide su kullanımı önemli hale geliyor. Sanayide su kullanımından kastımız aslında bizim genel olarak bakışımızda sadece üretim süreçlerindeki su kullanımıyla sınırlı değil. Yani mutlaka bu süreci de dikkate almalı, suyu tekrar kullanımını, atık suyun tekrar üretime kazandırılmasını sağlamalıyız ama bunun üretimi daha geniş bir perspektiften bakıp ham madde üretiminden itibaren su kullanımını dikkate almalı ve bu çerçevede aslında değerlendirmek gerekiyor ve bu anlamda tasarruf eden modeller geliştirmek gerekiyor. Bunun için de hem iş modelimizi biraz daha döngüsel düşünmek, bu anlamda bu bakış açısıyla tasarlamak hem de döngüselliğin içerisinde de önemli bir kalem olan yaşam döngü analizi gerçekleştirilmiş ürün sayılarını arttırmak, analizini gerçekleştirilmiş ürün sayılarını arttırmak önemli. Böylece aslında evet hem kaynak kullanımını, su kullanımını azaltmak konusundaki kritik noktaları belirleyip bu alanda da adımlar atabileceğimiz gibi olumsuz çevresel etkileri yaratan süreçleri de azaltabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, ben yanıtlayayım. Esasında kayıplar ve verimsizlikliği yani bir tanımladığımız zaman bir imalat sanayinin faaliyet gösterdiği alanlara göre değişkenlik gösterebilir. Ama ben bir miktar bu kayıplar ve verimsizlikler üzerine yapılan çalışmanın esasında bu verimlilik artışı üzerine bir çalışma olduğunu vurgulayarak bu kavram üzerinde bir miktar sorunuzu yanıtlamak istiyorum. Şimdi bir dönem çoğumuz biliyor, bütün imalat sanayide en önemli kritik nokta rekabet etmek için kalite ön plandaydı. Yani kaliteyle ancak rekabet edebilirsin. Ama şu an kalite artık bütün işletmelerde olmazsa olmaz bir kavram haline geldiği için artık piyasada rekabet etmenin tek unsuru maliyet olarak kaldı. Peki bu maliyeti sağlamanın en önemli aracı nedir? Verimliliktir. Aslında verimlilik çok genel bir kavramdır. Dediğiniz gibi su tüketim, doğal kaynaklara, işte işçilik, zaman, bunların hepsi çok önemli kriterdir. Ve bu verimliliği sadece bir iç üretimde ve üretimin herhangi bir alanda yapmış olduğum bir faaliyet olarak değerlendirmemek lazım. Aslında toplam bir tedarik zincirine baktığın zaman her faaliyette tüm faaliyetlerde verimlilik adı altında bir dönüşüm gerçekleştirmek lazım. Ne demek istiyorum? Mesela bir enerji tüketimi veya bir ham madde tüketimi veya bir işçilikte verimlilik değil mesela. Mesela lojistikte bir verimlilik yapmaktır. Mesela Ar-Ge'de yapılan çalışmalarda bir verimlilik sağlamaktır. Hatta personel taşıması bile çok primitif ama burada da bir verimlilik çalışmasının olması lazım. Bırakın onu, ürüne verilen servisler de bu bağlamda gerçekten verimlilik kapsamında değerlendirilmesi gereken bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Peki sorunuza net olarak yanıt ne olur? Tüm bu çerçevelere bakarsak şöyle bir kültür değişiminin olması gerekiyor. Nedir? Her faaliyette tekrarlanan gereksiz faaliyetleri bir kere yok etmeye yönelik bir kavram olursa, bunun yanında standart iş süreçlerimi geliştirirsem, her adımda, her faaliyette çalışanın maliyeti daha da nasıl düşürebilirim bir bakışıyla olaya bakarsak, aslında toplam verimlilik kavramına çok ciddi oranda katkı sağlayacağını düşünüyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Benim az önce bir hatam oldu. Birinci soru John Broadbent'ten dinleyemedik. O yüzden rejiden rica edelim. Önce zaten interaktif gidiyordu. Sorunun tekrarı da videonun içinde olması lazım. Önce biri, sonra ikiyi ardı ardına dinleyelim. Here comes our very first question to John. Why do you think efficient and sustainable manufacturing is important, John? The whole sustainability piece came up for me in December 2019 when I attended a conference as a speaker. But the keynote speaker was a woman who spoke about the circular economy. I'd heard the term before but never really understood what it meant. And she stated that if, for example, China wants to step up into a middle-class lifestyle like the rest of the Western world, that we will need 3 to 4 more Earths resources to make that happen. And obviously, we're on a very limited biosphere. We have only one Earth. And so the whole idea of the circular economy is that the waste stream or outputs from one process can become the inputs to another, and so materials get reused, and we don't really eventually, if circular economy takes off, or when it takes off, we don't actually put stuff into landfill, which in Australia is becoming, a very expensive thing to do, and I'm sure that will happen, around the rest of the world as well. And
out of that, I realised that as countries and businesses, we need to become more sustainable. She did make the comment that she didn't believe circular economies would be driven by governments. She believed that they would be driven by consumers who are becoming more aware of the fact that we live on a very limited biosphere and that we would be required to do things more efficiently, do more with less, and obviously have less waste as a result of that. It's also starting to, you may be aware that obviously companies need to make a profit, but there is an awakening happening in the world that we can't make a profit at the expense of people and the planet. And so global CEOs are now starting to recognise the term triple bottom line. The bottom line is how much money a business makes, but the triple bottom line is how much money it makes, how does it take care of its people, and what does it do in terms of impact on the planet? Is it a sustainable business? Does it use green energy? You know, is it thinking into the future about how to minimise its waste streams and become more sustainable? So the triple bottom line is now an area where this is becoming, you know, much more important. So the second question is, what are the main losses and inefficiencies that need to be minimized in manufacturing industry? What has a great importance in manufacturing industry? Most businesses rely on what I call lag measures in order to know how they're going. That is, they're looking in the rearview mirror. And by that I mean, if you look at most manufacturing businesses, for example, they will have reports like yield, variance, waste, make to plan, attainment, and these are all measures that they get a week, a day, a week, sometimes a month later, like an end of month report. But the result on that report could be from something that happened over 4 weeks ago. I remember a company a few years ago that I was doing some work with as a smart factory wasn't tracking their labour, and one particular month they had a negative labour variance. That means they used more labour than the standard said they were supposed to use, of some $300,000. That's about 200,000 US dollars. So that's a lot of money in excess labour, but they didn't know that until the end of the month, and by then obviously it's too late. So the whole idea of using Industry 4.0 through cyber physical systems, cloud computing and the industrial Internet of Things is to start capturing information at the beginning of a process as an input to the process, which is a lead measure, knowing full well that if I have the right people on the right job and the right quantity for the right amount of time, I won't have a labour variance. I will be sticking to standard. And so organisations are waking up to the fact that we need to get more information from the edge of a process, from the beginning of a process, and see how that influences our lag measures over time. And if you look at the 4 stages that we now know that Industry 4 maturity goes through 4 distinct stages, the first stage is being able to see. Yes, we can go down to a piece of equipment on the factory floor that might have a SCADA system or an HMI, but it'd be much better if we could take that information, abstract that information from the source and put it somewhere else, for example, on a site-wide dashboard. So now we can see what our process is doing. Are we using the right amount of water? Are we using the right amount of power? Are we using the right amount of gas? Are we using the right amount of people? And are we using the right amount of raw materials? Then we can compare them to standards and get indicators to tell us that we're not. We're actually using too many people or too much raw material. We can then start to store that information so that we can learn from that in the future. And then based on historical context, we can go to the third level of Industry 4, which is being able to predict what we're going to do based on our history. Last time we saw these process conditions, we made out of specification product. And then as we mature even further, we can have the systems themselves close loop and adapt back in the process, that as systems start to go out of control, they adapt and optimize and go back into control. I'll give you an example. If you're in the food and beverage industry, most organisations have check weighers at the end of their line, and the check weigher weighs the product and decides if it's overweight or underweight. If it's good weight, it allows it through. If it's overweight or overweight, it rejects it. And that's okay. It's a piece of equipment sitting on the line, but you have to go to that equipment to see what it's doing, and it just gives you pass or fail. If we could take that information out of that check weigher by connectivity and computerization and put that somewhere else into a historical repository, we can look at those weights in real time. We can then compare them. That's the step 1 of the Industry 4 maturity. To then compare them to a standard. So now we understand the context. Is it overweight? Is it underweight? Then based on history, we can say last time we saw this situation, we had multiple pack weights getting heavier and heavier and heavier. We know we have a process issue. We can tell someone, we can then go make an adjustment to the process. So that's the predictive piece. And then the 4th step of maturity is, well, now we want the control system to automatically tell the filler to reduce its weight or add more weight so that we don't make out-of-spec product. So the 4 stages of Industry 4 maturity are: we have to see, then we can understand, then we can predict, and then we can optimize. So in the first place, they need to monitor and they get some information about how they operate, right? So after Yes. that, they
just give a meaning to that data and turn them into actionable insights, right, to prevent losses. And maybe in that way they can also increase the profitability, meanwhile consuming natural resources in an efficient way. Aslında tekrar özetleyecek olursak ilk iki videoyu ard arda ve uzun bir şekilde izledik ama ben tekrar birinci ve ikinci sorunun özeti olarak yorumlarda bulunmak isterim. Zamandan bahsettik, fabrikalardaki süreçlerin iyileştirilmesi, zamanlı verimli kullanmaktan bahsettik. Doğal kaynakları, su tüketiminin verimli kullanılmasından bahsettik. İnsan gücünün, zamanın, ham maddenin verimli kullanılmasından bahsettik. Aslında Uygar Bey her alanda bunun da kullanılabileceğinden bahsetti. Can da Endüstri 4.0 bağlamında 1, 2, 3 ve 4. seviyelerden bahsedip bunların hangi aşamalarda ne tür faydalar yaratacağını, örneğin bir ağırlık ölçümü, endüstride bir paket örneğin dolduruluyorsa bu ölçüldüğünde ne olur? Önce ölçülür, sonrasında bu verileri anlamlandırırız, sonrasında geleceği gösterecek şekilde geçmişe bakarak tahminler yaparız ve sonrasında da optimize edip otomatik bir şekilde aslında üretim hatlarının optimum seviyede çalışmasını sağlayarak verim artırabiliriz dedik. Üçüncü sorumuzla devam edeyim peki. Endüstri 4.0 çözümleri şirketlerin daha verimli, karlı ve sürdürülebilir olmalarına nasıl yardımcı olur? Sizin özellikle gözlemlediğiniz, yaşadığınız birkaç örnekten rakamlarla mümkünse örnekler verebilir misiniz? Erhan Bey'le devam edelim. Evet, yani biraz önce yani iki tane soruyu cevaplarken aslında bazı sorunlardan bahsettik. Endüstri 4.0 bu sorunu çözmemiz için ilk adımımız. Aslında hani biraz Endüstri 4.0'dan bir öncesi 3.0'da yapmamız gereken datayı anlamaktı. Yani firmalar bir üretim yaparken ya da bir elektrik üretirken, enerji üretirken bunu nasıl üretiyoruz, neyi harcıyoruz? Bunu aslında bilmemiz gerekiyordu. Şimdi Endüstri 4.0 aslında bu noktadan başlıyor. Önce verimizin elimizde olması lazım. Mecburen 3.0'da yapmadığımızı şu an yapmaya başladık. Verimizi anlamaya başladık. Bu çok kritik bir değer. Çünkü verimize baktığımız zaman sorunlar nerede? Nereyi biraz daha hızlandırabiliriz? Nerede çok iyiyiz? Buraya artık odaklanmaya gerek yok. Diğer tarafları hızlandırabiliriz. Bunu düşünebiliyoruz. O yüzden Endüstri 4.0 yaklaşımı, yani o bir hazır bir kaset değil, alayım takayım yeni bir albüm gibi değil. Endüstri 4.0 harbiden bir yaklaşım. Bunu yaklaşımı kullandığımız zaman güzel bir başlangıç noktasındayız. Ne yapabiliriz? Aslında yapacaklarımızın sınırı yok. Daha önce fabrikada gezen herhangi bir operatör, teknisyen, bir üretim mühendisi ya bu şöyle bir sorun var, keşke bunu çözebiliyor olsam deyip duruyordu. Artık çözebilmesi için gerekli her türlü araç, tool, kütüphane, onun adını ne koyuyorsak hepsi var. Bir resim işlemi yapmak istiyorsak onunla alakalı bir kütüphane var. Kameralar artık direkt buluta bağlanabiliyor. Demek ki ben resim işlemeyle alakalı bir sorunu çözebilirim. Verim alıp işleyeyim, sistemin böyle kompleks dijital ikizini yapayım. Mesela bizim platformda onu yapabilirler. Dijital ikiz gibi bir şey hani eskiden hayaldi. Çünkü sensör alacağım, işte simülasyon yapacağım, bunları birleştireceğim ve anlık olarak makineye dokunmadan yeni sonuçlar alabileceğim. Bu bir hayaldi, artık bu da bir gerçek oldu. Çünkü Endüstri 4.0'ın gittiği nokta bize bu tarz araçları accessible, yani erişilebilir hale getirdi. O yüzden aslında yapacaklarımızın sınırı yok. Önemli olan ne yapacağımızı biliyor olmamız diyorum. Kapatıyorum. Gülberk Hanım'dan görüşlerini alalım. Ben de belki şuradan devam edebilirim. Endüstri 4.0'dan biraz kaçış da yok galiba gibi bir şey diye devam edebilirim. Çünkü Avrupa Yeşil Mutabakatı'na belki buradan biraz daha geçiş yaparak devam etmek isterim. 2019 Aralık ayında Avrupa bir komisyonun açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı süreci var ve Türkiye'nin çok önemli bir ticaret partneri olması dolayısıyla söylediği tüm pek çok alanda pek çok şeyden bahsediyor ve 2030 yılında temelde bir iklim hedefi koyuyor. Ama bunu gerçekleştirmek için tabii ki öncelikle sanayinin dönüşülmesi gerektiğinden de bahsediyor ve bu dönüşümü de ikiz dönüşüm olarak adlandırıyor. 10 Mart'ta çıkan yeni sanayi stratejisinde. İkiz dönüşüm nedir? Yeşil ve dijital dönüşüm olarak adlandırıyor bunu. Ve bu anlamda hani Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde Avrupa Birliği ile olan ticaretin devamlılığında da aslında sadece günün sonunda onlar Avrupa Birliği üyeleri için söylenmiş bir kural, kaide ya da yönetmelik yasalar silsilesi olsa bile siz ticaret yapan kurumda olarak sizin de bu anlamda dönüşmüş olmanızı, buna benzer ürünler ya da belirlediği koşullara benzer ürünler üretilmiş olmasını bekliyor. Tabii yani buna geçiş için belki öncelikle Ar-Ge ve inovasyon bakış açısının da ben önemli olduğundan bahsetmek isterim. Çünkü yani bu bir gereklilik olduğu için almak değil de o çözümü, o yenilikçilik bakış açısıyla, o soruna o yenilikçilik bakış açısıyla bakmak, değişim ve dönüşümün gerektiğine dair bir yaklaşımla sorunu çözmeye konusunda adım atmanın da önemli olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim.
Evet, ben yanıtlayayım. Şimdi ben esasında bu sorunuza bizim işletmede yapmış olduğumuz birkaç örneklerle yola çıkmak istiyorum. Dijital dönüşümün bizim süreçlerimize sağladığı katkıyı, hatta dijital dönüşüm sonucunda elde ettiğimiz imkanlarla yaratılan fırsatları Eskişehir'de faaliyet gösteren buzdolabı fabrikasına örnek göstereceğim. Buzdolabı fabrikamız 1975 yılından beri faaliyet gösteriyor. Hatta Avrupa'nın en büyük hacimli buzdolabı üreten fabrikasıdır. Bu fabrikamız geçen sene 2021 yılında Dünya Ekonomi Forumu tarafında Endüstri 4.0 kapsamında en iyi fabrikalardan biri seçildi. Ki bu bizim Artik'te, yani Romanya'da faaliyet gösteren çamaşır makinesine sonra bu Global Network'te bulunan ikinci fabrikamızdır. Bu dönüşümü yaparken biz 30'un üzerinde proje devreye aldık. Buna biz use case diyoruz. Yani iyi uygulama örnekleri. Bu iyi uygulama örnekleri esasında bir platformda Arçelik'in globalde bütün fabrikalar tarafından görünebilir oluyor. Yani Pakistan'da bir buzdolabı fabrikasında, Eskişehir buzdolabı fabrikasında yaşanan bir problem veya bir acı noktası diyoruz. Acı noktası ile ilgili bir çözümün, dijital çözümü Pakistan'daki bir fabrikadan çok rahatlıkla görebiliyor. Böyle bir platform kurduk. Peki bu projeleri biz kimlerle yaptık? Ağırlıklı olarak iç kaynakları kullandık. Ama tabii ki iç kaynaklar yeterli değil. Startuplar, üniversiteler, hatta teknoloji tedarikçiler de bu konuda bize çok ciddi destek oldu. Geldiğimiz nihayetinde şöyle bir durum oldu ve bu 30 use case'in tamam değil de aslında 2 tane böyle highlight yapacağım örneği sizinle paylaşmak istiyorum. Bir tanesi buzdolabında üretim hattına kurduğumuz yapay zeka tabanlı üretim hattı kendi verimliliğini hemen hesaplıyor ve yaşanan verimsizlik kaybının kök sebeplerle beraber operatörden bağımsız olarak ilgili üretim mühendisine ve ilgili yöneticiye bilgi veriyor. Yani buradaki amaç şuydu, operatörün herhangi bir bilgisine ve datasına ihtiyaç duymadan makinenin kendi içindeki yazılımdan verileri alıp, ki veriler çok önemli, o verileri analiz ederek ve belli bir kategorize ederek bu veriler verimlilik anlamında hangi değerler ulaşıyor? Peki bu veriler bize hangi kök sebep nedeniyle bir verimsizlik kaybı olduğunu haber veriyor ve bilgi veriyor. Kök sebep gerçekten önemli. Birçok üretimde olan arkadaşlar biliyor. Yaşanan bir kaybın kök sebebi o kaybın tekrarlanmaması için gerçekten önemlidir. İkinci örneğim yine sizlerle beraber, işte kurucusu olduğu Büryan Hanım ve Erhan Bey ile beraber geliştirdiğimiz, o zaman startup'tı diyorum, şu an maşallah büyüyorlar. Beraber geliştirdiğimiz bir konu. Biz yine buzdolabın en büyük parçası olan, bu içinde beyaz renkte olan gövde dediğimiz hattı plastik esaslı bir malzemeden üretiliyor. Bu hattın biz dijital ikizini yaptık. Bu dijital ikizi şöyle yaptık. Aslında çok böyle reklam içeren bir şey gibi geliyor dijital ikiz ama çok rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Üretim sürecin her adımını bildiğimiz mühendislik yazılımları, sonlu elemanlar yöntemiyle her adımın girdisi ve çıktısı arasındaki ilişkinin bir matematik modelini oluşturduk. Bu matematik modeli elde ettikten sonra biz bunu bir yazılımla bilgisayar üzerinden makineyle haberleşmesini sağladık. Yani model oluşturduk, modelimi yazılıma aktardık, bu yazılımı mevcut makineyle haberleşmesi sağladık. Dolayısıyla bu model o makinenin bir dijital ikizi oldu. Ne yapıyor bu dijital ikiz? Makine ilk girişinde, ham madde girişinde, ham madde parametresine bağlı olarak o ham madde set edilen mevcut parametrelerle, proses değerlerine göre çıkışta bir kalite problemi olur mu? Veya cycle time'da çevrim süresinde bir değişiklik olur muyu? Daha makine parça üretilmeden önce haber verip ve hesaplayıp gerekli operatöre gerekli bilgileri, hatta durmayıp ilgili kritik parametre ona göre ayarlayarak dolayısıyla o ürünün sorunsuz bir şekilde üretimini sağlıyor. Böyle bir çalışma. Şimdi bunu düşünürsek mesela 32 tane toplam aynı makinede globalde işte 40.000 ton civarında bir ham madde tüketen, ki çevresel boyutu da var, bir makinenin böyle bir çalışabilir ve akıllı hale geldiğini düşünürsek olası bir rework'ü, ki ortalama %70 civarında düşürdük hurda maliyetlerini. Cycle time'ı %15 artırdık. Çok ciddi enerji tüketiyor makine. Ve bir datam daha vardı. Verimliliği de keza buna bağlı olarak %15 civarında artırdık. Hatta ham madde tüketiminde %10 azalttık. Peki sadece makine mi? Hayır. Biz çalışanlarımızın da bu kapsamda yetkinliklerin gelişmesi konusunda da çalışmalar yapıyoruz, yürütüyoruz. Tüm çalışanlarımızın mesela dijital dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyulan
araçlar, programlar, yazılımlar nelerse onlarla ilgili eğitimler veriyoruz. Ve bu eğitimleri aldıktan sonra sadece eğitimlerle kalmayıp bu denli projelerin içinde yer almasını sağlıyoruz. Evet, Arçelik dönüşüyor ama çok yoğun miktarda tedarikçilerimiz var. Çok ciddi tedarikçi network'ümüz var. Tedarikçilerimiz de bizimle beraber bu dönüşümde, bu yolculukta yanımızda olması lazım. Bu kapsamda tedarikçi dijital dönüşüm birimi kurduk. Ne yapıyor bu birim? Tedarikçileri ziyaret ederek, tedarikçilerin yalın, çevik üretim ve dijital dönüşüm kapsamında yetkinliklerinin assessment'ları, ona göre denetimlerini yapıyor. Ve tedarikçilerin gelişmeye açık noktalarını belirleyerek o gelişmeye açık noktalarını nasıl geliştirmesi gerektiğiyle ilgili yönlendirme bir yol haritası hazırlıyoruz. Tüm bu çerçevede baktığınız zaman esasında bu çalışmaların ortasında bizim üretim teknolojilerinin Ar-Ge'sini yapan Atölye 4.0 duruyor. Ki ben de o Atölye 4.0'ın bir çalışanıyım. Oradan geliyorum. Atölye 4.0 bünyesinde 20 tane yazılımcı, makine mühendisi, işte yapay zeka üzerine çalışan arkadaşlar, işte görüntü işlemeciler barındırıyor. Bu arkadaşlarla biz bu bahsettiğim projeleri yönetiyoruz ve yeni gelişmiş teknolojileri önce Atölye 4.0 dediğimiz bir deneyimleme merkezinde ön setuplarını, ön denemelerini yapıp kendi süreçlerimize uygun hale getirdikten sonra sisteme katkı sağlıyoruz. Çok teşekkür ederiz Uygar Bey. John Broadbent'ten de dinleyelim onun görüşlerini, örneklerini. Global örnekler veriyor olacak kendisi. John, how the Industry 4.0 solutions help companies to become more efficient, profitable, and sustainable? Could you give us a few examples? I know that you also, or you already did, but if you have further, I know that you have many experience in this area, so I would appreciate if you can give us some use cases and a few examples with their impact. Well, a project that comes to mind is what I call a greenfield project, and that means literally there was a green field, and Coca-Cola, international company, had to build a factory from nothing to full production in 6 months. It was an incredibly tight timeline project, and when we had a look at the project at the beginning, we realised there was an opportunity to make this factory smart. That means make it paperless, minimise the amount of people that needed to be on the factory floor. So the decision was made, for example, to use automated guided vehicles, driverless forklifts. When we had a look at all the vendors that had been engaged, the injection molding machines were coming from Husky in Canada, the automated guided vehicles were coming from America, the inline vision inspection system was coming from Germany for quality, and the resin management system was coming from Italy. There was a bin assembly station that had collapsible bins that they had to assemble in order to put the components into them. And those bins were being assembled in the factory, and that machine was made in Australia. So we had about 20 different systems or pieces of equipment from all over the world that were going to sit on this factory floor. And we very quickly were able to develop a data model to show what information needed to be passed around. And one of the sources of information was SAP ERP. And so, in developing this data model, we used an SAP product, Manufacturing Integration and Intelligence, MII, as a middleware hub, like a hub and a spoke. And all the systems connected to that hub. And so my job initially was to manage all the international vendors, find out what brands and model of PLC they were using for their equipment, Siemens, Rockwell, Omron, Beckhoff, Mitsubishi, etc. And make sure that each of the pieces of equipment that we were buying firstly could be connected to a network, that we had drivers using Kepware OPC server to do that, and then that we had the information in the machines that we wanted. So I worked very closely with the vendors well before the machines were even finished to be shipped to Australia to identify the information that we needed out of each machine, so that when the machines arrived, literally all we had to do was connect them to the network, confirm that we were getting the data from them to the Manufacturing Intelligence Hub, and then all the smarts inside that hub had been pre-built over the previous 3 to 4 months. And we went from the moment that power was put on that factory and the IT infrastructure, the switches and the firewalls were operational, within 2 weeks we were in full production. It was an amazing project. And because we enabled everything in the factory, there is no paper. There were only 5 people run the entire factory floor. They use automated guided vehicles to do all the bin movements from empty bins to filling positions, and the fill bins are removed and taken to a labelling conveyor where they're conveyed and closed and sent into the warehouse for an actual human forklift to do something with it. So that was my first real education, that the digital transformation, creating a digital factory, was going to have an incredible effect, because that factory now provides all the preforms, which are the little thick-walled test tubes that are made before they become the bottles that are blown into shape and filled with water and Coca-Cola and Powerade and that sort of stuff. And that factory now provides all the preforms to the whole of Australia and New Zealand
and into Southeast Asia, and it's almost a lights-out factory. As I said, 5 people run the entire factory floor. So it was a great project to be involved with, and I can see now, looking back, how we applied Industry 4 to that thoroughly, all the way through, from the design through to the commissioning, through the implementation, and as new equipment has been added, it's been added into the smart factory network. And also, this gives an opportunity to grow, right? It creates an extra budget and also maybe more profitable, or they can compete in their market in a more effective way, right? Well, what it did for Coca-Cola in that example is it allowed them to compete on the world stage. Consider, for example, it uses a plastic called PET for the bottles and HDPE for the caps. And the price for that is pretty well a global price. It doesn't matter where you make it, the cost to manufacture is about the same. So making it in China, there's no competitive advantage. Also, the equipment, whether you buy from Italy and Husky from Canada and America for the guided vehicles, again, if you built that factory in China, no cost advantage. The only cost advantage of making it in a third world country or a second world country is the cost of labour. But if you minimise the labour component, you maximise your efficiency of power, water, gas and raw materials, you could make this stuff anywhere in the world. And so when COVID hit and all the supply chain issues started, particularly trying to get stuff out of China for us, we didn't have those issues. Coca-Cola, as an example, were able to produce really, really well, had no interruptions to their production process, because the PET is either imported and they had stockpiles, or some of it is made locally, and the preforms are all made in one factory and then distributed through Australia, New Zealand and back out to Southeast Asia. So they were really insulated from the whole COVID supply chain issues because they produce in a highly, highly efficient manner with a minimal amount of people. So that brings an advantage. Yeah. Thank you. Aslında Can'ın dediklerinden de bakarak özetleyecek olursak, kendisi dünyanın öbür tarafından, Avustralya'dan ve Asya'dan bilgiler verdi. Coca-Cola fabrikasındaki fabrikanın nasıl karanlık bir şekilde tasarımlandığını, 5 kişinin nasıl bir fabrika için yeterli olduğundan bahsetti ve bunu 2 hafta gibi bir sürede yaptıklarından bahsetti. Gördüğünüz gibi aslında labor cost dediğimiz bu insan gücünden doğan maliyet avantajları dijitalleşme ile maalesef ortadan kalkıyor olacak. Ülkemizdeki ucuz iş gücünün bize şu ana kadar avantaj sağlamış olduğu bir gerçek. Ama bundan sonra diğer ülkelerdeki dijitalleşme ile 3 aşağı 5 yukarı benzer maliyetlere çekiliyor olacağız. Haliyle sadece insan gücümüze ve ucuz iş gücümüze güvenmemek lazım. Diğer ülkeler zaten bunu dijitalleşmeyle kapatıyorlar ve böylelikle onlar da pazarda paylarını koruyorlar. Aslında dünkü açılış konuşmasından ben de dikkatimi çeken bir bilgi paylaşmak isterim. Türkiye'nin imalat sektöründeki payı şu ana kadar son 300 yıldır %1 mertebelerinde gezmiş durumda. Ülke olarak refah seviyemizi yükseltmek istediğimizde bunu en az %3 seviyesine çıkarmamız gerekiyor. Haliyle bir şeyleri daha farklı yapmamız gerekiyor. Çünkü şu ana kadar Türkiye'de mevcut izlediğimiz yöntemler ve çalışma stratejisi maalesef bizi %1'den %3'e zıplatacak kadar yeterli değil. Oyunumuzu değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü dünya bunu böyle yapıyor. Bizim de bunu yapmaya bir an önce başlamamız lazım ki maalesef mevcut olan pazar payımızı da kaybetme ihtimalimiz var. Bu gerçekleşmesin. 4. sorumuzla devam ediyorum. Aslında demin benim yorumumla oldukça bağlantılı bir soru. Sizlerin de görüşlerinizi almak isterim. Üreticiler akıllı üretim çözümlerini uygulamaya başlamak için geride kalırsa ne olur? Evet. Doğada kanun var. Doğal seleksiyon. Yani güçlünün kalıp güçsüzün elendiği bir ortamda aslında büyüdük. Biz de bu noktaya öyle geldik. Şu an bende dijital bir seleksiyon var. Yani dijital... Aslında dijital seleksiyon güzel bir evet. kelime. Dijital Şu an yarattım. Dijital seleksiyon... Ama şu an altını doldurayım. Bir şeyler söyleyeyim. Altını doldurmam gerekiyor. Buna geç kalan firmalar elenmeye başlayacak. En kötü senaryo kapanacaksınız. Daha iyimser bir senaryo, belki sizi başka bir firma ucuza satın alır. Biraz daha iyimser bir senaryo, daha kalitesiz ürünleri isteyen, son tüketiciye ürün üreten bir firma haline gelirsiniz. Ama her halükarda biz, biraz önce Can'ın da bahsettiği gibi, insan kaynağı avantajımızı kaybettiğimiz an, dijital dönüşümü uygulayan firmalar karşısında farklılaşmak zorunda kalacağız. Daha iyisini, daha güzelini, daha fazla özelliğe sahip olanı daha ucuz üretmek zorunda kalacağız. Yani dijital dönüşümle biz bunu ancak belki gerçekleştirebiliriz. Yani ham maddeyi azaltarak yapabiliriz. Belki supply chain'i optimize ederek yapabiliriz. Bunları yapmadığımız zaman da maalesef gerçekten kapanmak zorunda kalacağız. Ve insan kaynağı da bir sıkıntı olacak orada. Çünkü
aslında biraz önce Vüga Bey bahsetmişti. Biz dijital dönüşüm uygularken aynı zamanda hem fabrikamızı geliştiriyoruz hem de içeriye böyle daha genç beyinleri, daha vizyoner insanları da sokabiliyoruz. Onları da güçlendiriyoruz. Onların da aklındaki fikirleri, ya şöyle bir fikrim vardı, yapabilir miydim demiyorlar artık. Yapabiliyorlar, uyguluyorlar ve bir anda hiç aklına gelmeyecek. Belki sizin o kahve makinesi örneği bile nasıl bir inovasyon şeyle çıktı bilmiyorum ama hepimiz artık terbiye dediğimiz zaman hepimizin aklına bir şey. Zamanında Selpak dediğimiz zaman bir şey anlıyorduk. Şimdi terbiye aynı şey oldu. Bunun gibi inovatif ürünler de ancak bu ekosistemde çıkıyor olacaklar. Mesela şu an en büyük sıkıntı biz üretim teknolojide çalışacak insan bulamıyoruz. Yani zaten hani biz yazılımda da sıkıntı yaşarken üretim teknoloji kimse üretim hattına inip o shop floor'a inip makineler oynamak istemiyor. Ama dijital dönüşüm bir şekilde işte bak burada yapay zeka uygulayabilirsin, image processing yapabiliriz dediğimiz anda insan kaynağını da çekmeye başlıyoruz. O yüzden hem belki rekabet açısından sıkıntı yaşayacağız uygulamazsak ama insan kaynağını da çekemiyor olacağız. Ondan sonra kötü çalışanlarla, kötü mühendislerle, kötü ürünler üreten bir firma haline geleceğiz. Oradan kapanmak zaten bunun çok basit bir sonu olacak. Filberk Hanım sizin de görüşlerinizi alalım. Ben biraz ümit var bir yerden bakayım o zaman. Olur. Yani şöyle ki aslında dediklerinize tamamen katılıyorum ama böyle olmaması için ne yapmalıyız diyerek belki soruyu cevaplamaya çalışayım. Çünkü gün sonunda aynı şeyleri tekrar etmiş olacağım. Gerçeklerden bahsetti Erhan Bey. Evet. Ben bu çerçevede aslında bu düzenin şu anda yeni kurulduğunu da görüyoruz. Bu anlamda hani kaçırdığımız bir şey yok. Belki bir an önce parçası olabilmek için çabalamamız gerekiyor. Bu anlamda hızlı olmak, değişen düzenin farkında olmak gerekiyor. Bununla ilgili olarak da ben hani sürdürülebilirlik odaklı çalışıyorum. Sürdürülebilirlikle ilgili stratejilerin ya da sürdürülebilirlik bakış açısının aslında iş stratejisinin bir parçası olarak ele alınması gerekiyor. Ne demek bu? Yani sizin iş yaparken sadece işte maliyet odaklı bakmamak, bunun dışında çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri bir bütünleşik bir biçimde ele almanız gerekiyor. Bu çerçevede baktığınızda hem sizin faaliyetinizin çevreye, sosyal çalışanlarınıza, müşterilerinize olan etkilerini hem de onlardan gelebilecek olan etkileri göze önüne alıp bir iş modeli geliştirmeniz aslında söz konusu. Böyle olunca yani bunu yapabilmek için de küresel bir düzenden bahsediyoruz. Tabii ki öncelikle demin de yani Doğu tarafından örnekler verdi dediğiniz gibi küresel anlamda gelişmeleri takip etmek gerekiyor. Bununla ilgili insan kaynağının mutlaka kapasite geliştirilmesinin için bir çaba sarf edilmesi, buna yatırım yapılması oldukça önemli. Yani iklim değişikliği bir gerçek, enerji verimliliği bizim için bir maliyet avantajı sağlayacak bir süreç. O zaman yani öncelikle durduğumuz yeri yani karbon emisyonlarımız mesela neyse onu bilmeliyiz. Bunu azaltmak için ne yapabiliriz? Bu tür yatırımlar. Suyla ilgili bizim için önemli bir kaynaksa su ayak izimizi ölçmeliyiz. Kullandığımız su miktarını bilmeliyiz. Ham madde yani o sorunu öncelikle tespit etmeliyiz. Demin sizler de bahsettiniz. O verinin mutlaka bizde olması lazım. Sorunumuzu beyefendi bahsettiği gibi kök nedenin ne olduğunu ortaya koymamız lazım. Sonrasında hangi teknoloji en uygunsa onu bulup araştırıp mutlaka bu anlamda o yenilikçilik bakış açısıyla o çözümü yaratmak gerekecek. İşin açıkçası biz hani sürdürülebilirlikle ilgili olarak İstanbul Sanayi Odası'nda 2021 yılında daha temelde hani bir birim kurarak çalışmalarımızı yürütüyoruz ama 70 yıllık bir kurumuz. Çevre ve enerji, Ar-Ge ve teknoloji, AB uluslararasılaşma gibi pek çok şubemizle bu anlamda ekosisteme de, KOBİ'lere de destek olmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede sürdürülebilirlikle ilgili 5 ana temamız var. İklim değişikliği ve sürdürülebilir sanayi, döngüsel ekonomi, işin geleceği, güvenli çalışma ortamı ve sürdürülebilir finans. Bunların birbiriyle ilişkili olduğunu düşünüyoruz ama bunları yatay kesen olarak da sürdürülebilirlik odaklı inovasyon ve dijital dönüşüm de hepsiyle ilgili olduğunu düşündüğümüz iki temel alan ve bu anlamda bu bakış açısıyla çalışmalar yürütüp faaliyetler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Belki bir sonraki soruda zaman kalırsa onlardan da bahsederim. Şimdi efendim. Teşekkür ederim. Evet, ben akıllı üretim çözümlerini uygulamayan firma ne olur diye sorarsa ben çok net ifade edebilirim ki rekabet güçlerini kaybedecektir. Peki sadece bir işletmede akıllı üretim çözümlerini uygulamak yeterli mi? Hayır. Şimdi hepimiz 2020 yılında bütün dünyada aslında global anlamda bir pandemi dönemini geçirdik. Özellikle üretim yapan birçok firmalar, birçok sektörler bunu çok fazla hissettiler. Hissettikleri nokta şu, bir dönem üretim olmadı, bir dönem inanılmaz üretim siparişleri geldi. Bu gelen siparişler, bu talepler doğrultusunda aslında
her üretimin diğer tedarikçilerine yarattığı kamçı etkisiyle beraber çok ciddi derecede kaynak sorunları yaşamaya başladı. Yani üreticiye gelen siparişleri bir kere kapasite nedeniyle üretimi yetiştiremiyor. Bırakın üretimi, bırakın malzeme elde etmeyi, bir de onun lojistik anlamında da transfer edeceğin araçları maalesef bulamıyor. Çin örneğinde yaşanan problemler gibi. Dolayısıyla burada sadece şu çıkmıyor ortaya. Akıllı üretim çözümleri bu bağlamda ne kadar faydalı olur? Sadece bu değil. Bunun yanında bence bir şirketin veya bir üretim, bir imalat sanayinin gelişen koşullara göre adaptasyon hızı, yani çevikliği de bu bağlamda çok önemlidir. Yeni bir tedarikçi bulduk, alternatif lojistikler geliştirdik, alternatif çözümler belirledik. Peki bu lojistikler, bu çözümleri aynı anda hızlı bir şekilde kendi süreçlerine nasıl adapte edersin? Bunun için çok güçlü iletişim altyapısının olması lazım. Yani şunu demek istiyorum, tedarik zincirinin bütün adımlarının, bütün süreçlerinin esasında görünebilir olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani akıllı üretimlerin yanında gelişen koşullara göre adaptasyon bu kapsamda gerçekten çok önemlidir. Peki net olarak ne demek, yani neler tavsiye edebilirim? İşletmelerin ilk başta ben akıllı üretim çözümlerimi kendi süreçlerime katacağım diye yola çıkarak çok pahalı böyle dijital dönüşüm tool'larını ve teknolojiyi kendi süreçlerine katıp bunun için yatırım yapması ben tavsiye etmiyorum. Esasında olaya şuradan başlamak lazım. Bir kere kayıp nerededir? Nelere ihtiyacım var? Bu ihtiyaçtan yola çıkarak esasında gerekli teknolojiyi uygularsan o zaman bir değer yaratacağı görüşündeyim. Size sonuna kadar katılıyorum Uygar Bey. Yani en kompleks çözümü ilk başta arıyor olmak ve ne yapacağını bilmeden, yani bir hedef koymadan hemen ben dijital dönüşüm yapmalıyım, hadi bakalım bunu yapalım, bir başlayalım, devamı nasıl olsa gelir gibi düşünmek bence güzel bir başlangıç noktası değil. Öncelikle sizin iyileştirmeye açık alanlarınız neler? Fabrikanızda örneğin bir proses, belki de onu dijitalleştireceksiniz ama size geri dönüşü örneğin $100.000 mertebesinde olacak diyelim. Ama bir prosesin en ufak bir şeyini dijitalleştirerek dönüştürdüğünüzde belki $1.000.000 size geri dönüş oluyor olacak. Maliyetten tasarruf sağlayacaksınız. Bunlara başlarken de öncesinde en kompleks çözüm değil, belki de önce bağlanacaksınız, verileri toplamaya başlayacaksınız, onu göreceksiniz. Belki o zaman anlayacaksınız hangi süreci nasıl iyileştirilmesi gerektiğini. Ondan sonra optimize etme tarafına ilerliyor olacaksınız diyeyim. Ben de nacizane kendi birkaç görüşümü eklemek isterim. Biz Simülargi olarak aslında bu süreç içerisinde her türlü alanda Endüstri 4.0'ın sıfırından tutun, yani 0.1 seviyesinden tutun, veri toplamadan, bağlantıdan tutun, en üst seviye optimizasyon, dijital ikiz, Endüstri 4.0 tarafına kadar çözüm sunabilen bir firmayız. F200'deyiz. Bizimle görüşmek isterseniz bekleriz. Son görüşlerinizi alacağım. Vaktimiz var. Aslında Can Broadbent'e atladım galiba, değil mi? Erhan beni uyarmaya Geçebilirsin çalıştı. ben Can'la bir daha Tabii ben de diyorum niye şeyler vaktimiz söyleyeyim. artıyor. Hep Can'ı unuttum. Kusura bakmayın. Keşke kendisi burada olabilseydi ama Avustralya'da olduğu için buraya gelmesi pek mümkün olmadı. Atladıysam eğer rejiye bakıyorum. Var mı Can Broadbent'in? Bir tane kaldı. Tamam, alabiliriz onu da. Our next question is, what do you think what will happen if manufacturers fall behind to start implementing smart manufacturing solutions? And do you have any recommendations about how to start the smart manufacturing industry? So to answer your question about how to start, and really, you know, what happens if you do this is, back in 2017-18, the World Economic Forum started a group called the Global Lighthouse Network as a bunch of manufacturers that could be held up as models of how best to do things. Arçelik in Turkey is one of those companies. And so McKinsey as a consulting house was monitoring 16 manufacturing metrics in each of these businesses over a period of time, from the time they started their digital transformation journey till the time they submitted their audited results. And they found that across 16 manufacturing metrics, every single business improved their KPIs, whether it was just one or a group of them. And that was really important because it really shows to organisations thinking about starting that if you don't start, you're going to be left behind. And in fact, McKinsey showed in their report that you can find on the internet that the fourth industrial frontrunners, in other words, the Industry 4 people who started early, the gap between them and the people that haven't started is widening. So it's vitally important that organisations start. And to answer your second question, how to get started, it's simple. The answer is yes. You don't, just because you say, yes, we want to digitally transform our business, doesn't mean that we then tomorrow become a digitally transformed business. It means that the company, the leadership and the culture of the business is committed
to digital transformation, and then they work out how and where. For example, if you're a large corporate business, manufacturer, you might decide to digitally transform your marketing or your sales or your quality or your HR or your payroll or your ERP. But you might also decide to digitally transform your manufacturing, and that's where my specialty is. And if you decide to digitally transform manufacturing, where do you start? Well, you start with firstly saying yes, and then you can put yourself through a 7-step decision process. The first question is, do we want to be best in class? If we do, the second question is, do we know what best in class looks like? Have we seen some best practices elsewhere so we know what we need to do to be best in class? The third question is, okay, is our leadership committed to digital transformation? Fourth question is, do we have the resources, money, time and experience in order to do this? Do we have to create an internal advisory board and get external support? Have we identified a range of projects that we think we can use digital transformation to do things better? Can we improve our yield? Can we minimise our waste? Can we minimise our power, our water, our gas? Can we automate part of the process and minimise our people? And then, and only then, can the organisation decide to either use a partner, an integration partner, or a platform, a software platform, to be able to go and do that. So it's vitally important that those considerations are made. Thank you very much, John. Thanks for your invaluable contributions today. Looking forward to have you in other meetings that we're going to host in future. Thank you. Thank you, Boyan, for the opportunity to speak with the people at the Win Eurasia conference, and I hope the conference goes well for everybody and appreciate the opportunity once again. Goodbye. Evet, Can'dan görüşmemizi kapattık. Sizden de en son görüşlerinizi alabilirsem çok memnun olurum. Yorumlarınız, önerileriniz dijital dönüşüm Endüstri 4.0 hakkında dinlemekten mutluluk duyarız. Ben muhtemelen son söyleyeceğim, biraz önce de bahsetmiştim. Hani insan kaynağının da bu sürdürülebilir olması gerektiği konusu. Yani firmalar da kendi için bir piramit oluşturmalı. Bu piramidin en tepesinde konulara hakim, uzman insanlar. Daha sonra altında mid-level dediğimiz başkalarına daha da eğitim verebilecek ara mühendisler ve en aşağıda yeni mezun ya da tekniker seviyesinde fabrikalardaki sistemi kontrol edecek insanların varlığı. Biz bu piramidi oluşturmak zorundayız. Bunu oluşturamazsak yani şey demek istemiyorum, işte robotlar bizi replace edecek falan, o noktaya gitmek istemiyorum ama sonuçta insan her zaman bu prosesin içinde olacak ve bunu yaparken de insan kaynağını da bir şekilde sürdürülebilir hale getirmek zorundayız. Şu an ülkemiz bunun sorunu çekmeye başladı. Dönebiliriz. Hani ben de çok olumsuz olmuyor, hadi olumlu şeyler söylüyorum. Buradan dönmemiz gerekiyor ama olabildiğince kısa sürede bunun farkına varıp çalışmaya başlamamız gerekiyor. Teşekkürler. Gülberk Hanım'dan alalım. Ben de aslında hem bu konuşmaların aklımda kalanlarla hem de yani genel itibariyle sürdürülebilirlik bakış açısıyla da işbirliğinin önemine değinmek istiyorum. Yani bir ekosistemin parçasıyız ve bu çerçevede bizimle birlikte iş yapan işte gerek tedarikçilerimiz olsun, gerek çalışanlarımız olsun, tüm paydaşlarımızı içerisine alan bir yapıyla yaklaşıp bu anlamda sorunlarımızı paylaşmak ve çözümleri kendi bir şekilde bulmaya çalışmak açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Ve belki bu sürecin sorunları paylaşmak açısından daha kültürel olarak da zorlandığımız bizim öyle bir alışkanlığımız yok ama şeffaflıkla bu anlamda sorunlarımızı paylaşabilmek, kendi performansımızla ilgili bilgileri paylaşabilmek bize bu anlamda veri akışını, bilgi akışını da kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Bu çerçevede hani biz İstanbul Sanayi Odası olarak da KOBİ'lerle olan işbirliklerimizde bunları önemsiyoruz. Bu anlamda da ortamlar yaratmaya çalışıyoruz. Çok Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Güler Bey'in de son Ben de sözleri şunu var. söylemek istiyorum. Esasında dijital dönüşüm bir kültürel dönüşüm olarak değerlendiriyorum. Yani dijital teknolojileri kullanmadan önce, daha önce de bahsettiğim gibi esasında bir işletmede, bir süreçte çalışanların o süreçle ilgili gerekli gereksiz faaliyetlerin ortadan kaldırması ve bunu ayırt etmesi, bunun yanında standart iş süreçlerini oluşturması, hatta işçi sağlığı, iş güvenliği ile ilgili gerekli bütün standartların harifen uygulanması, hatta süreç bazında esasında bütün çalışanlar, bütün şirketteki çalışanların tamamı bu faaliyette, bu süreçte iyileştirmesi gereken noktalara bakacak şekilde böyle bir kültür oluştuktan sonra bir dijital dönüşüm olması gerekiyor. Ancak böyle bir bakış açısıyla o süreçte bir problem veya iyileştirmesi gereken ve bir kaybı olduğu ortaya çıkar. Zaten bu kaybı ortaya çıktıktan sonra başvuracağı nokta zaten akıllı üretim teknolojileridir. Bir bu, bir de bunun yanında adaptasyon, değişen koşullara adaptasyon çevikliği de önemli. Artık günümüzde hem organizasyon olarak hem de fonksiyon olarak artık bütün yapılar çevik yapıya dönüşüyor. Biz agile diyoruz, çevik yapıya dönüşüyor.
Yani hiyerarşik yapıdan ziyade daha güçlü ve ilgili kişilerin bir belli bir kümelenmeyle o problemin üzerine odaklanacak bir yapıya dönüşüyor. Yani hiyerarşik değil, mühendis, yönetici, direktör değil. Esasında tam bir yatay pozisyonda, yatay süreçte bir problemin veya bir ihtiyaç duyulan iyileştirme noktasına atak edecek şekilde hem fonksiyonel hem organizasyon olarak dönüşüm gerekiyor. Ki Arçelik de zaten bu dönüşümü çok önemli bir şekilde yürütüyor şu an. Evet. Herkese çok teşekkür ederim. Birazdan sertifika takdimimiz olacak sizlere. Teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet oldu bizim için. Arçelik'ten, İstanbul Sanayi Odası'ndan ve Simularge'den, bir de Avustralya'daki Endüstri 4.0 stratejistimiz John Broadbent'ten dinledik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz dediğimiz gibi F200'deyiz. Bu konuşmayı orada da devam edebiliriz. Bize sorularınız olursa standımıza bekleriz. Çok teşekkürler.